Evet arkadaşlar, bugün bu çelik yuvarlak tel üzerine rattan örgüyü nasıl başlarız onu göstereceğim. Rattan çubuklar kestim. Örgü için bir rattanım var. Esnek bir rattan tercih ettim. Kullandığım malzemeler 2,5 milim rattan. Rattanımızı rastgele bir yerden başlıyoruz. Bir miktar dışarıda olacak. Bırakıyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Diğerinin üstünden geçerek böyle dönüyor. Evet arkadaşlar, burada birkaç tur sardıktan sonra şu çubuğu yukarı doğru dikeltiyorum. Bir sonraki çubuğu alıyorum. Bunu kaldırdığım yerden aynı şekilde yerleştiriyorum. Yine sardığım hattını sıkıca sarmaya devam ediyorum. Burada en zor olan şu rattanı, çubuk, yani sardığımız çubuk uzun olduğu için en zor kısım bu çubuğu sürekli sağa sola geçirmek oluyor. Şu an burada bakıyorum. 3, 6, 9. Tam 9 tur dönmüşüm. Bir tur daha dönüyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada tam 10 tur bu halkanın etrafından rattanı sardım. Şimdi ikinci sıra çubuğumu yukarı doğru kaldıracağım. Bunu kaldırdım. Yeni çubuğu aynı yere yerleştiriyorum. Yine bu rattanımı sararak devam ettiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Burada ben 10 sıra sardığımda aradaki boşluk benim için ideal geldi. Eğer şu çubuklar, ana çubuklar arasındaki mesafe daha az olsun, daha yakın olsun isteseydim burada 10 kez dönmez, 8 ya da 9 kez dönmüş olurdum. Veyahut da daha geniş bırakmak istiyorsam 10 değil de 12, 13 kez dönmüş olurdum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şu sardığımız çubuğu uzun seçtiğimiz için böyle her seferinde tam tur döndürmek zor oluyor. Şöyle bakalım, bu yuvarlak çelik halkayı örgüsünü ben yukarı doğru yapacağım. Bunu düşünerek şu çubukların kalkışını yukarı doğru olacak şekilde yerleştirdim. Şu altta bekleyen rattan da çelik telin üst kısmında duruyor. Hiç böyle içerisinde dönmüyor. Yani şu şekilde dönmüyor.
sarmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada 10 tur dönmüştüm. Burada da yine 10 tur dönmüş oldum. Şimdi bu çubuğu kaldırıyorum dikkatlice. Bu çubuklarımı önceden ıslatmıştım. Nemli olmasalar bu eğme esnasında kırılabilirler. Bu şekilde alta yenisini yerleştirdim. Ve çubuğumu sarmaya devam ediyorum. Elimden geldiğince sıkı olması için çabalıyorum arkadaşlar. Murat'tanım da sürekli sağa sola geçirirken kurumuş oldu. Bunu da güzelce ıslatmamız gerekiyor. Evet, 10 sıra yine sardım. Yine bunu yukarı doğru eğip kaldırıyorum. Buraya yeni çubuğu yerleştiriyorum. Bunu da üzerine doğru sarıyorum. Bu şekilde dikkatli bir şekilde sararak devam ediyorum arkadaşlar. En zor da şu, her döndürdüğümüzde şu çubuğu böyle geçirmek oluyor. Çünkü uzun bir çubuk. Yavaş yavaş çekiyorum. Tekrar sarıyorum. Tekrar çekiyorum çubuğu. Bu çubuklar arasındaki mesafeler birbirine eşit olması için şurada 10 tane sargı yaptıysam, 10 kez döndüysem burada da 10 kez döndüm. Burada da 10 kez döndüm. Şimdi burada da 10 kez döneceğim. Mesela 3 2 5 5 kez sarmışım. 5 kez daha sarıp şu alttaki çubuğu kaldıracağım ve yenisini yerleştireceğim. Bunu yukarı kaldırma zamanı geldi. Ve yeni çubuğu alıyorum. Bakın çubukların uçlarında sivri bir şekilde kesmiştim. Yeni çubuğu da buraya yerleştiriyorum. Sıkıca tutuyorum. Şu sardığım rattanla sarmaya devam ediyorum. Özellikle şu sardığım rattan oldukça esnek, yumuşak. Bakın. Kolay kolay kırılmayan bir malzeme. Bir miktar rattanı ıslattıktan sonra ben bunu özellikle seçtim. Rastgele birini almış olsaydım büyük ihtimalle çoktan çatlamış, kırılmış ve beni yarı yolda bırakmış olacaktı. Bakın 10 tane yine sarmış oldum. Yine geldi bunu kaldırmanın zamanı. Hop yukarı doğru kaldırdım. Yenisini altından yerleştirip hemen sarmaya devam ediyorum. Bu nereye kadar devam edecek? Sonuna kadar devam edecek. Önce şuralara kadar gelelim. Devamını da size göstereyim. Neredeyse çoğunu yaptık. Sardığım çubukta kısalmaya başladı. Bayağı az kaldı. Buraya yetişmeyecek kadar. Şimdi bakın. Burada 3, 2, 5, 9 tane sarmışım. Son bir kez daha sardım. 10 kez sarmış oldum. Şimdi bu çubuğu yukarı kaldırıyorum. Ama yerine daha önce kestiğim bu kısa çubuklardan değil de şu sargıda kullanacağım çubuğu değiştireceğim. Yeni rattan çubuğu aldım. Bu uzun bir çubuk. Yerleştirdim. Yine öncekilerde olduğu gibi sarıyorum.
3, 6, 9. 9 kez sardım. Sonuncu sarımı şöyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar. 10'uncuya diğerini, alttakini üstüne çıkarıyorum. O kısalmış örgü çubuğumuzsa yukarıda kalacak. Şurada bir dönüş yaptı. Hızlıca yukarı doğru baktı. Şimdi diğer çubuğu çelik telin etrafından saracağım. Şu alt kısma yine çubuğumuzda koyup onu da çevresinden sarmayı ihmal etmiyoruz. Evet, totalde burada 10 kez sargıdan sonra çubuk yukarı kalkmış oldu. Şuradakilerle aynı. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kadar yer kaldı. Burada kontrol edip baktığımda şöyle çubukları koyup bakıyorum. Eşit gelecek mi diye. Eşit gelmesi için, yani çok sıkışıklık ya da arada büyük mesafe kalmaması için burada birer tur fazladan döneceğim. O an gereklilik neyse ona göre davranıyorum. Sayıyorum. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Normalde 10 yapacaktım. Ama 11 yapıyorum. Çünkü sona kalan boşluk fazla olacak gibi geldi. Bunu kaldırdıktan sonra şuraya bir tane koyduğumda yeterli oluyor mu diye bakıyorum. Olacak galiba. Şimdi bunu yerleştiriyorum ve sarmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, şu kadar bir boşluk oluştu. Bu arada sadece bir tane yukarı kaldırmak yeterli gelecek diye düşünüyorum. Şimdi beraber göreceğiz. Bunu da 10 değil 11 tane yaptım. Şöyle kaldırıyorum. Şuraya kadar sardığımda süreç tamamlanmış olacak. Devam eden şu kısmı tek başına sarıyorum arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Burada yaklaşık 11-12 tane sargı geçirmiş oldum. Olsun. Fazladan bir çubuk daha yerleştirmiş olsaydım da o da çok sıkışık görüntü oluşturacaktı. Son 3 kısımda birazcık 10 değil de 11-11 ya da 11-12-11 şeklinde fazladan birer sargı eklediğimde bu işi çok daha ideal şekilde çözmüş oldum bence. Burada çubuğumuz böyle kaldı. Ne yapacağız? Bunu nasıl kilitleyeceğiz ya da nasıl bağlayacağız? Bıraksak çünkü açılabilir. Ne yapıyoruz bunu? Bununla direkt şu çubukları yukarı doğru öreceğiz ya. Bu örgüde kullanıyoruz. Bakın bunu hemen şuraya iyice yerleştirdikten sonra aldığım gibi eğdim. Şu an için böyle geçirip bırakacağım arkadaşlar. Burada farklı bir örgü yapacağız. Farklı şeyler göstereceğim. Hem burada örgüsü olsun hem en son kapanışta yine çelik tel etrafına dönerek kapatacağız. Diğer kısımları da sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar.